Groba Aquatics ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle yapımı oldukça basit, sade ve şık bir Japon balığı akvaryumu kuracağız. Bu kurulum 2 videodan oluşacak. İlk bölümü akvaryumun kurulumu ve hazırlanması, ikinci bölümü ise balıkların alınarak akvaryuma dahil edilmesi olarak planlıyorum. Daha önce hiç beslemediğim için Japon balığı konusunda kendimi oldukça heyecanlı hissediyorum. Videoya geçmeden önce bu kurulumun gerçekleşmesine katkı sağlayan Pet Garden firması ile Ejet ve JBL Türkiye markalarına çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle kanalın daha güzel yerlere geleceğine, daha güzel çalışmaları sizlere sunacağıma eminim. Haydi daha fazla vakit kaybetmeden kuruluma geçelim. Keyifli seyirler. Bir süredir boş olan 90-40-40 cm ölçülerinde akvaryumun temizliğini yaparak kullanıma hazır hale getirdim. Tasarımda taşlar ve kayalar kullanacağım için alt cama herhangi bir zarar gelmemesi adına ince bir koruyucu örtü kullanıyorum. Böyle ağır materyallerle çalışırken halk arasında strafor diye bilinen XPS malzemede kullanılabilir. Koruma örtüsünün üzerine tasarımda kullanacağım kayaların yerleşimini rahat yapabilmek için bir miktar kum koyuyorum. Tasarımın ilk ve ana materyali olan kayayı akvaryuma yerleştirdikten sonra boyunun oldukça düşük kaldığını fark ettim. Bu yüzden kayayı çıkartıp kayalık yapacağım alanın alt kısmını biraz daha kumla yükseltiyorum. Böylelikle kayalar daha heybetli, akvaryum ise daha dolu görünecek. Kum tepesinin oluşmasıyla kaya tasarımına başlıyorum. Kısa bir deneme yanılma sürecinin ardından daha önceden planladığım hardscape tasarımının son halini verdim. Burada tasarıma dair paylaşmak istediğim bir anekdot var. Ana kayayı tankın altın oran çizgisine yerleştirdikten sonra sol tarafta kalan kayaları ana kayanın sol yüzündeki eğim oranına göre uç kısımları ise ana kayanın üst kısmını gösterecek şekilde
Sağ kısımda kalan kayaları da aynı şekilde ana kayanın sağ yüzündeki eğim oranına göre uç kısımları ana kayanın üst kısmını gösterecek şekilde yerleştirdim. Böylelikle daha doğal ve bütüncül bir tasarım elde etmiş oldum. Hardscape ile ilgili yaptığım bir hatayı son anda fark ettim. Japon balığı besleyeceğimi unutarak tepelik bir tasarım hazırladım. Fakat Japon balıkları kum tanelerini sürekli ağızlarına alıp atan canlılar. Bu hareketleri sebebiyle bir süre sonra yaptığım tepelik tasarım bozulacak, zemin düzelecek ve kayalar açıkta kalacaktı. Ben de kayalık kısmın dışında kalan düşük seviyedeki alanın kumunu arttırarak zemini Japon balıklar için daha sürdürülebilir bir hale getirdim. Hardscape'imiz tamam. Hadi önce dış filtremizi tanıyıp sonrasında akvaryumumuz için hazır hale getirelim. Yaklaşık 150 litre su hacmine sahip akvaryumda obur Japon balıklarını besleyeceğimiz için filtrasyon oldukça önemli bir husus olacak. Bu sebeple tankın filtrasyonunu videonun sponsoru ve kanalımızın destekçisi Pet Garden firması ile kararlaştırdığımız Ejet markasının 3358 modeline emanet edeceğiz. Ejet benim bu hobide kullandığım ilk dış filtre markası. Tam bir fiyat performans ürünü. Ejet 3358 sadece 6.4 Watt güç tüketimiyle boş halinde saatte tam 1000 litre su sirkülasyonu kapasitesine sahip 200 ila 300 litre akvaryumlarda mekanik ve biyolojik filtrasyon yapan bir dış filtre. İçerisinde filtre malzemeleriyle dolu 2 adet sepet var. Birinci sepette aktif karbon bulunurken ikinci sepette biyolojik sünger ve elyaf bulunuyor. Böylelikle özel bir filtrasyon malzemesi kullanımına ihtiyaç duymazsanız ekstradan medya malzemesi almanıza gerek kalmıyor. Sepetleri hazırladıktan sonra filtrenin üst kapağını dikkatlice kapatıyoruz. Sıra hortum ile bağlantı malzemelerini hazırlamaya geldi. Son olarak dış filtrenin üst kısmında bulunan kapağı açarak içerisine tamamen su dolduruyoruz. Kapağı kapattıktan sonra muslukları açık hale getiriyoruz. Böylelikle filtremiz hazır. Teknik ekipmanlardan bir diğeri olan ısıtıcıyı dış filtre hortumlarının olduğu akvaryum köşesine yerleştirmeye karar verdim. İleride akvaryumu bitkili bir hale getirirsem o bölgeyi bitkilerle perdeleyerek akvaryumun içerisindeki teknik malzemeleri bitkilerin arkasına gizleyebilirim. Ayrıca tankın diğer kısmındaki boş görüntüyü bozmamış olacağım. Her şey tamam görünüyor. Hadi su doldurmaya başlayalım. Suyumuz hazır. Şimdi suyumuza besleyeceğimiz sevimli Japon balıklarının yaşayabileceği niteliğe getirecek akvaryum katkısını ekleyeceğiz. JBL Biotopol'de çeşme suyu ile gelen klor ve türevleri dezenfektanları yok edip bakır, demir, çinko ve benzeri gibi zararlı metalleri bağlayarak zararsız hale getiren bir katkı. Soğuk su balıkları için özel olarak tasarlanmış bu ürün ayrıca balığın hassas mukoza zarının korunmasına yardımcı oluyor.
Sanırım hazırız. Şimdi sistemi aktif hale getirme vakti. Su sistemine dönmeye başladı ve Japon balıkları gelene kadar akvaryum hazır hale gelecek. Suyu oturacak ve filtremizdeki materyallerin gözeneklerine akvaryumdaki yararlı bakterilerden olan nitrifikasyon bakterileri yerleşecek. Bu videonun sonuna geldik. İkinci bölümde Japon balıklarımızı edinerek yeni yuvalarına kavuşturacağız. Videonun size ulaşmasındaki katkılarından dolayı Pet Garden firmasına çok teşekkür ediyorum. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olup abone ol butonunun yanındaki zil seçeneğini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Aklınıza takılan her şey için aşağıda bulunan yorum kısmını kullanmaktan lütfen çekinmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.